Welcome to the Startup Grind. Merhabalar. Bugün Colendi'nin kurucularından Eray ile beraberiz. Eray merhabalar. Merhaba. Öncelikle Colendi'ye hepimizin aslında bildiği bir uygulama, bomba gibi gelen bir uygulama diye düşünüyorum. Colendi ile Blockchain Fest'te tanıştık ve çok ilgi çekici bir uygulama. Öncelikle aslında senin girişimciliğe nasıl adım attığından, neden adım attığından birazcık bahsedebilirsen sevinirim. Tabii ki yani çok kısa böyle bir üzerinden geçeyim ana milestone'ların diyeyim. Aslında benim üniversite zamanında böyle daha farklı işler deneyerek ne yapmak istediğimi birazcık keşfetmeye çalıştım. Orada da böyle 5-6 farklı deneyimimden çıkarttığım sonuç kurumsallarda çok güzel işler var. Hani büyük, aşırı kurumsallaşmış şirketlerde güzel işler yapılabiliyor. Ama bir, yaptığınız işin impact'ı daha düşük oluyor. İki, istediğiniz kadar hızlı hareket edemiyorsunuz. Bunları fark edince mezun olduktan sonra da böyle küçük bir kurumsal deneyimiyle başlamıştım zaten. Startup tarafına kayarak daha çok impact yaratabilecek, dünyada gerçekten bir şeyleri değiştirebilecek işleri yapmanın daha rahat olduğunu fark ettim. Bununla birlikte de işte mezun olduktan sonra ufak bir kurumsal deneyimi, onun üzerine Zoom diye böyle yine finans sektöründe para transferi uygulaması girişimiyle başladım. Ondan sonra işte Türkiye'de girişimcilik vesaire bunları örtüştürünce çok güzel alanlar var yapılabilecek ama hani regülatif farklı engellerle de karşılaşabiliyorsunuz dünyanın birçok yerinde olduğu gibi. İlk startup'ım hani doğmadan öldü diyebilirim, böyle hani belli bir süre emeğin üzerinden piyasaya çıkartamadan öldü. Ondan sonra finans dünyasını biraz daha anlamak için Innal'la devam ettim çalışmaya. Innal'da zaten güzel yükselen ve hani finans dünyasında ses getiren iyi bir şirket Türkiye'de. Ardından da hani Bülent abi ile birlikte Colendi'yi kurduk. Yaklaşık 1,5 yıl oldu. Hani dedik ki burada çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Şu anda güzel gidiyor. Hani burada da denediğimiz şey aslında temelde yenilikçi bir teknolojiyle dünyada olmayan bir şeyi Türkiye'den çıkartıp global seviyeye getirebilir miyiz deniyoruz. Özetle böyle hani temel neden girişimcilik noktasında benim cevabım geldi, daha çok impact yaratabilmek ve daha çok değer yaratabilmek oluyor kendime verebildiğim cevabım. Peki, Colendi'de blockchain teknolojisi tercih ettiniz. Blockchain Türkiye'de aslında dünyaya göre birazcık geride kalıyor. Öncelikle senin Colendi'de neden blockchain teknolojisi neden bu teknolojiyi tercih ettiğiniz bunu merak ediyoruz. Sonrasında da blockchain teknolojisinin dünyada ve Türkiye'de nasıl bir konumda, insanlar bu teknolojiye nasıl bir ilgi gösteriyorlar? Bu noktada nasıl görüyorsun pozisyonu? Ya aslında yani Türkiye genelde böyle teknoloji trendlerinin sonundan yakalayan ülke oluyor ama blockchain'de bunun biraz daha önüne geçtik gibi hissediyorum. En azından hani çok yeni bir teknoloji değil. Hani Ethereum'a baktığımız zaman üzerinde ürünler geliştirmeye bile yeni başlandı aslında ve hani 5-6 yıllık bir geçmişi var. O yüzden bence bu sefer trene geçip bilmedik hissiyatındayım ben. Ama hani en büyük yanılgı, hani Türkiye'de de çok görüyoruz, dünyada da kesinlikle var. Hani blockchain ile cryptocurrency'ler çok fazla karıştırılıyor. Hani bir yerde blockchain şu, işte Ethereum üzerine bir ürün geliştiriyoruz vesaire dediğinde bir sonraki soru genelde şey oluyor. Ama Ethereum düştü, alalım mı? Oluyor. Hani bu aralar bir de piyasa böyle daha da bir düşüşte vesaire. O yüzden bu ikisinin farkını birazcık daha ayrıştırmak gerekiyor bence. Blockchain dediğimiz teknoloji aslında böyle aşırı yeni bir teknoloji değil. Hani ve sunduğu şey de temelde distributed bir ledger aslında. Hani verinin veya bilginin tek bir yerde toplanmasını önleyip farklı nodlara, farklı kişilere dağıtarak dağıtık bir yapı üzerinde işlem yapmayı sağlayan bir teknoloji diyebiliriz çok basit anlamda. Biz neden bunu tercih ettik? Yola çıktığımızda blockchain geldi, kesinlikle böyle yapalım diyerek bir yola çıkışımız yoktu aslında. Sadece hani Innal'da Türkiye'de crack ettiğimiz bir şey vardı. Hani Türkiye'de bankaya erişemeyen bir kesim var ve bunların bankacılık hizmetlerini sağlayabilmesi lazım diyorduk. Colendi'ye kurarken de aslında temel vizyonumuz dünyada da bankacılık veya herhangi bir finansa erişemeyen çok yüksek bir kitle var. Yani 2,5 milyar, hatta kredi skoru olarak baktığımızda 3,5 milyarlık bir yetişkin nüfusundan bahsediyoruz ki çok yüksek bir oran. Evet. Bu insanların da finansa erişebilmesi için onların bir tool vermemiz gerektiğini düşünerek yola çıktık.
Bu işi globale taşıyacağımız zaman ve hani blockchain gibi bir teknolojiyle tanıştıktan sonra proje evrilerek blockchain üzerinde yapılıma geldi aslında. Blockchain'i kullanmamızın temelde 3 tane sebebi var. Aslında bu da hani blockchain'in temel 3 nedeni diyebilirim. Blockchain üzerinde bir iş yaptığınızda herhangi bir merkeze bağlı kalmıyorsunuz. Centralized bir sistem kurmuş oluyorsunuz. Bu ne demek aslında? Kredi örneğinden gideyim, kredi skoru örneğinden gideyim. Dünyada yaşanan Equifax sıkıntısı oldu mesela. Bir sürü kişinin skorları, kişisel verileri vesaire çalındı ve manipüle edildi. Veya böyle daha yakından bileceğiniz Facebook'un Cambridge Analytica case'i oldu. Centralized sistemler her zaman hack edilebilir sistemler. Bunların önüne geçmenin bir yolu aslında decentralized sistemler. Ama mevcut centralized sistemler kadar scalable ve sağlam mı şu anki sistem? Değil. Ama teknolojiyle birlikte hızlı bir şekilde gelişiyor bence. İkinci sebebi neden aslında trustless olması. Arada herhangi bir insan veya bir center müdahalesi olmadığı için herhangi bir güven ihtiyacına gerek duymuyor aslında blockchain üzerinde bir şey geliştirdiğiniz zaman. Çünkü her şey otomatik bir şekilde predefined, yani önceden tanımlanmış kurallarla yapılıyor oluyor. Üçüncü noktası da aslında immutable oluşu. Yani yapılan herhangi bir işlemin, yazılan herhangi bir verinin değiştirilememesi. Bu da aslında herhangi bir veri üzerinde yapılabilecek manipülasyonu, kötü amaçlı kullanımı vesaire önlemiş oluyor. Çünkü blockchain üzerinde yapılmış tüm işlemler oraya kayıt edilmiş oluyor. Şimdi Colendi'nin neden blockchain teknolojisi tercih ettiğini, bu anlamda senin görüşlerini öğrendik. Ama biraz da aslında Colendi'yi merak ediyoruz. Ben Blockchain Fest'te Colendi'yi bana anlattıkları zaman hani çok basit bir şekilde şöyle anladım. Örneğin benim paraya ihtiyacım var. Bu paraya ama 500 lira mesela. Çok cüzi bir rakam. Gidip de ben bunu bankaya söylediğim zaman benim 500 liraya ihtiyacım var, yarın hemen 500 liraya ihtiyacım var dediğim zaman olmuyor. Bunun bir prosedürü var. İşte bankalar faizleri var belli oranlarda. Onlara uymam gerekiyor ve bu rakamı alamıyorum hemen. Colendi'nin sunduğu da sanıyorum şöyle bir şey. Colendi'ye üye oluyorsunuz, bir hesap oluşturuyorsunuz burada. Diyelim işte 500 liraya ihtiyacım var, oraya üye olmuş başka bir kişiden 500 lira borç istiyorum. Eğer o kişi 500 lirayı zamanında verir, ben de o 500 lirayı zamanında ödersem kredi skorlarımız ona göre düzenleniyor. Ve bana borç veren kişi de belli bir faiz oranı belirliyor. Bu şekilde borç alıp verme smart contract üzerinden ilerliyor diye biliyorum. Ama tabii ki benim eksiklerim olabilir. Bu noktayı biraz daha açarak, detaylandırarak senden öğrenmek istiyorum. Uzun vadede uygulanabilecek bir use case'imiz kesinlikle bu aslında. Peer-to-peer lending. İnsanların birbiri arasında birbirini finanse etmesi aslında. Ama işin başından başlayacak olursak bizim ilk başta temelde çözmeye çalıştığımız şey kredi skorlama. Çünkü hani ilk başta da bahsettiğim gibi dünyada 3,5 milyar adult population, yetişkin nüfus krediye erişemiyor. Çünkü herhangi bir finansal geçmişleri yok. O yüzden biz ilk başta kişilerin kredi skorunu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yüzden de mevcut bankacılık sistemlerinin yaptığı sadece finansal veriye ve finansal geçmişe bakarak değil, insanların farklı verilerine bakarak onların kredi skorunu oluşturmayı hedefliyoruz. Aslında orayı öğrenmek istiyorum biraz daha. Hani aslında ben Colendi hesabı oluştururken benim banka geçmişime de bakıyor mu olacaksınız? Yoksa ben direkt hani sıfırdan skor mu olacak? Blockchain'i kullanmamızın bir sebebiyle birlikte bağlayayım buraya da. Biz kişilerin sadece banka geçmişine değil, işte demografik bilgilerine, sosyal medyadaki bilgilerine, telefon kullanım verilerine, anlaştığımız, bize veri sağlayan şirketlerden aldığımız verilerine ve hani uzun zamanda birikecek olan kredi geçmiş verilerine bakıyoruz ana kategoriler olarak. Bunların altında yüzlerce binlerce farklı alanlar var. Ve buradaki data sahipliğini de her zaman kullanıcıda bırakmak istiyoruz. Kullanıcılar kayıt olduğu zaman onlara özel bir tane depolama alanı veriyoruz. Ve o depolama alanının tek erişimi kullanıcıda kalıyor. Bu da aslında hani blockchain'e birleştirdiğimiz ve hiçbir datayı üzerimize tutmadığımız için işte çaldırma, işte hack etme, manipüle etme gibi şeylerin de önüne geçmiş oluyoruz. Ve tüm veri bağlılığını kullanıcıda bırakarak o kullanıcının ait olduğu verileri kullanarak bir skorlama ortaya çıkartıyoruz. İlk milestone'umuz bu aslında. Çünkü bunu yaptığımız anda dünyadaki her insana eşit koşullarda aynı demokratik seviyede değerlendirebilecek bir skorlama üretmiş oluyoruz. Bunun bir sonraki aşaması da insanların bunu kullanarak
kredi alması olabilir veya farklı use case'ler olabilir. Biz bu skorlamayı aslında bir protokol seviyesinde herkesin kullanabileceği bir protokol olarak open source etmek istiyoruz. Bunu open source ettikten sonra ilk use case'ini de biz ortaya koymayı hedefliyoruz. Bir tane mikrokredi platformu. İçeride satın alma yapabileceğimiz üye işyerleri olacak, finansman sağlayacak finansal şirketler olacak ve krediye ihtiyacı olan kişiler olacak. Krediye ihtiyacı olan kişi gidip ben şu mağazadan bunu almak istiyorum dediğinde bir tane finansal kuruluş veya bir kişi bunu fonlayarak o ürünü satın almasını sağlayabilecek aslında. Bu bizim ortaya koyacağımız bir mikrokredi platformu ilk günde. Ama mesela günün birinde Airbnb'den ben ev kiralayacağım zaman ev sahibi benim Colendi skoruma bakarak tamam bu kişi finansal olarak güvenilirdir, değildir kararını verebilsin istiyoruz. O yüzden ilk use case bankacılık veya finans sektöründe bir mikrokredi platformuyken insanlar bu protokolü alıp farklı amaçlarla kullanıp çok daha güzel ve değerli use case'ler yaratabilir. Aslında gelecek planlarınız çok dolu. Diyebiliriz. Teknolojiyle birlikte gelişiyor ama dolu. Peki Colendi ismi nereden geliyor? Özel bir anlamı var mı sizin için? Bir hikayesi var mı? Onu merak ediyorum. Aslında ilk başta hani çok bir düşünerek değil yani sadece collaborative lending, insanların böyle kolaboratif bir şekilde, paylaşımcı bir şekilde birbirlerinin finansmanı sağlaması gibi bir anlamla kurmuştuk. Sonra isim koyduktan sonra araştırınca böyle colendus kelimesinden geldiğini Latince. Bu da işte well educated, well known gibi bir anlamının olduğunu gördük. Ama seviyoruz ya isminizi. Anlamda. Temsil ediyor. Peki aslında çok merak ettiğim ikinci bir soru. Sizin bir token modeliniz var. Bu token modeli nerelerde kullanacaksınız? Nasıl bir model geliştirdiniz? Ondan da ufacık bir bahsedebilirsen. Tabii ki. Ya biz Colendi token'ını full utility token yani bir hizmete erişmek için kullanılan token olarak modelledik. Ve kişiler skorunu öğrenmek istediği zaman bu skorun hesaplanması ve öğrenilmesi için bir miktar token ödemeleri gerekiyor. Bu ilk kullanım alanı. Sonraki kullanım alanları da aslında kredi özelindeki kişilerin birbirine kefil olabileceği, kefalet sisteminde kullanılabilecek vouching mekanizmasında kişiler farklı kişilere kefil olacağı zaman belli bir miktarda Colendi token'ı stake etmeleri gerekiyor şeklinde bir kullanım alanı var. Bir sonraki aşamasında da bizim platformumuz üzerinden kredi kullandıracak olan lenderlar Colendi token'ı stake ederek kendilerine belli bir miktarda credit line açıyor diyeyim. Atıyorum 100 bin liralık kredi kullandırmak istiyorsa 10 bin liralık karşılığındaki Colendi token'ı sisteme kitlemesi gerekiyor diyebilirim. Aynen yani bir güvence, teminat gibi düşünebiliriz çok basit anlamda. Peki gelecekteki adımlarınızdan böyle birazcık planlarınızdan bahsedebilir misin? Uzun, orta vadede yapacaklarınızdan. Tabii şu an bir alfa uygulaması çıktık, web uygulaması. Yani web sitesinden alfa.colendi.com üzerinden erişip bakabilirsiniz. Şu an alfa stage'deyiz. Full test edecek komüniteyle birlikte geliştirelim aşamasındayız. Aralık ayı içerisinde mobil uygulamalarımızı çıkartıyoruz. Ve mobil uygulamalar üzerinden yine Ethereum testnet üzerinde çalışmak kaydıyla daha fazla feature ile kullanıcılarımızla buluşacağız. Önümüzdeki sene Q1 içerisinde de mainnet'e geçmeye yani gerçek hayatta kullanılmaya başlamayı hedefliyoruz. Bunu sağladıktan sonra da insanların kayıt olup kredi skorlarını aldığı, bir sonraki aşamada anlaşmalı üye işyerlerinden kredi kullanabildikleri basit bir platform sunmuş olacağız basit anlamda. Bir de bu işi ekip açısından düşündüğümüz zaman burada şimdi güzel bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz Colendi'de. Yaptığımız işte decentralized olduğu için ekibi de birazcık decentralized istiyoruz. İşte 2 arkadaşımız Çin'de, 3 tane developer'ımız Münih'te, biz İstanbul'dayız. Ve bunu da gitgide açmak istiyoruz. Daha önce söylediğim gibi platformu, daha doğrusu protokolü open source ettiğimiz tarihten itibaren de dünyanın XYZ noktasından bize gelip contribute edecek, bize destek verecek böyle decentralized bir ekip kurmayı hayal ediyoruz aslında. Şu anda ona güzel bir başlangıç yaptık aslında. Peki hangi ülkelerdesiniz şu anda? Şu an Çin'de 2 arkadaşımız var, Münih'te 3 arkadaşımız var, biz de İstanbul'dayız. İlk başladığınız nokta Türkiye mi olacak? İlk İstanbul'da başlayacağız, evet. Yani uygulamayı da ilk başta İstanbul'da çalıştıracağız çünkü Türkiye daha iyi bildiğimiz bir pazar. Türkiye finans açısından da gelişmiş bir pazar. O yüzden burada biz bu işi yapabilirsek dünyanın farklı yerlerine götürmemiz ve yapabilmemiz çok daha kolaylaşmış olacak. Peki süper.
Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Başarılar Çok keyifliydi. diliyoruz bu Sağ olun. planlarınız doğrultusunda.